çok nadir de olsa konuşan Japonlara rastladık. This is the kura. O kadar yıkıcı bir bomba ki bu. Özellikle kadınlar bu mağazaya... Şu binadan ayin sesleri geliyor. Hayatımda ilk defa bir Budist mezarına gelmiş oldum ben de. Çok geleneksel bir ramenciye gittik. Bakalım buradaki fiyatları nasılmış. Konnichiwa. 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 Orçun Dalarslan'ı dünyaya bağlayan, yurt dışında uygun fiyatlı internetin yeni adı Roamless eSIM sunar. Arkadaşlar, Japonya'nın bir başka şehrinden, Nagasaki'den herkese selamlar. Burası da tıpkı Fukuoka gibi Japonya'nın güneyinde Kyushu adasında bir şehir ama çok daha küçük bir şehir. Nüfusu 400 bin. Biz Nagasaki'yi maalesef çok üzücü bir olaydan dolayı tanıyoruz. Yani buraya atom bombası atılmasından dolayı. Bugün de zaten hem bu atom bombası geçmişine değineceğiz Nagasaki'nin, hem de Japonya'da fiyatlar nasıl, elektronik olsun, market fiyatları olsun, kıyafet fiyatları olsun, bunlara değineceğiz. Hadi başlayalım o zaman Nagasaki'yi gezmeye. Şu anda bulunduğumuz yer Nagasaki'nin çarşısı. Sağlı sollu küçük dükkanlar ve 2 katlı böyle binalar var. Burası kesinlikle Fukuoka'ya göre insanı çok daha fazla Japonya'da hissettiriyor. Neyse, hazır çarşıdayken değinmek istediğim bir konu var. Japonya çok gelişmiş bir ülke ve insan şey diye tahmin ediyor, işte kredi kartı her yerde geçerli olur diye, ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Dünden beri nereye girsek yok kredi kartı geçmiyor, yok kredi kartı geçmiyor. Neyse, biz de yine para bozdurmak zorunda kaldık. Para bozdururken de bankalar vesaire almıyor. Bankalara girdiğimizde bir de İngilizce bilmiyorlar. İnsanlar sürekli gelip yardımcı olmaya çalışıyor. Bizi makinelere yönlendirdiler. O makinelerde de normal kurun çok daha altına bozdurabiliyorsunuz. Yani 1 dolar 155 yen iken o makinelerde 141 yeni alabiliyorsunuz. Ama aldık. Bu arada burada böyle değişik bir şey gördüm. Tatlı. Hello, do you speak English? No English? What is this? Kimse de İngilizce bilmiyor bu arada burada. So this is mochi. Which one is best? This one. Okay. 2. 2 tane alıyoruz bakalım mochi. Deneyelim nasıl bir şeymiş. Gerçi İzmir'de böyle bir Japon tatlısı satan yerler var. Buna benzer bir şeyler var ama bundan mı değil mi emin olamadım. Neyse, tadınca anlarız. How much total? Bozukları da var. 580. Aa, bende 500 var. 500. Burada da 24 var. Tamam. Arigato. Bu mochi pirinç tatlısıymış arkadaşlar. Bize 6 tane ayrı mochi verdi. Hepsine hello. Hello. Konnimachi. Nani? Konnichiwa. 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 Bakın, çocuklar her yerde YouTube görünce muhakkak geliyorlar. Neyse, bu pirinç tatlıları tanesi herhalde 25-26 liraya falan gelmiş oldu. Bakayım tadı nasıl. Kayısı ezmesi gibi. Fena değil. Benim hani çok böyle favorim olacak bir tatlı değil. Ama fena da bir tadı yok bunun. Diğerini de deneyeyim. İkinci mochimiz de böyle şey, yaprağı sarılmış. Herhalde yaprağı da yeniyordur diye tahmin ediyorum. Diğeri daha güzeldi. Bu da fena da değil. Belki alışkın olmadığımız için hani. Bakın, bunda içinde benzer bir şey var. İlk Japonya videomda bu önü burnu kesik gibi duran araçlara değinmiştim. Bakar mısınız? Bunda böyle önü kesik gibi. Neden bunlar bu kadar çok diye merak ediyordum. Öğrendim sebebini. Çünkü bunların motoru küçükmüş. Motor hacmi 600 cc'ymiş. O yüzden çok önemli vergi avantajı sağlıyormuş arkadaşlar. Bundan dolayı da özellikle gençler çok tercih ediyormuş. Bu tarz arabaların fiyatlarına da baktım. 1,5 milyon yen civarı, yani 410.000 TL civarı oluyor ve sıfır araç bunlar. Hatta sadece
sadece bu araçlar değil ucuz olan. Mesela Toyota Yaris gibi daha ucuz araçlar var ya, onların da fiyatları yine 1,5 milyon yen civarı. Yani yine 400-450 bin TL arası bir fiyatlar. Yani yerli araçlarda çok uygun fiyatlar sunuyorlar. Keşke bizim ülkemizde de böyle olsa diyeceğim ama biz de malum bir araba kendimize alıyoruz. 2 araba da hükümete alıyoruz. İnşallah bu durum değişir ve artık Türk halkı, özellikle de Türk gençleri de araç sahibi olabilir. Yani şu tarz araçlar yapmak çok zor değil. Madem yerli bir marka yapıyorsunuz, ne olur böyle siz de düşük motor hacimli araçlar yapın. Bu arada güvenlik önlemlerini de merak ettim, araştırdım. Şimdi önü düz ya, kaza anında bir şey olur diye çok sıkı güvenlik önlemleri almışlar aracın önü için ve iç hacimleri de oldukça genişmiş. Şu an bulunduğumuz yer Joanji Tapınağı. Burası bir Japon Budist tapınağı. Zaten her yerde Buda'nın heykelleri var. Şu yan tarafımızda ise bir Çin tapınağı var. Çatılarını görebilirsiniz buradan. Şu an içeride şu binadan ayin sesleri geliyor. Ama biz giremiyoruz içeriye. Kapısı da kapalı. Zaten rahatsız etmiş gibi olmak da istemeyiz. Şunlar da acaba mezarlar mı oluyor nedir bilemedim. Mezarlığa benziyor. Budist mezarlığı olabilir diyeceğim ama Budistler bildiğim kadarıyla yakıp küllerini, çünkü Nepal'e gittiğimizde hep yakıyorlardı. Ama mezarlar da belki o külleri koymak için de olabilir. Evet arkadaşlar, buralar mezarmış. Hayatımda ilk defa bir Budist mezarına gelmiş oldum ben de. İnsanlar sevdikleri ölünce onları yaktıktan sonra kavanozlara koyup bu mezarlara gömüyorlarmış ve mezarlar genelde tapınakların hemen yanında ya da bahçesinde oluyormuş ve bütün aileyi aynı mezara gömebiliyorlar. Çünkü kavanoza koydukları için az yer kaplıyormuş. Mezarların inşa edilmesinin amacı ise daha ziyade böyle onları anmak için, hani ruhlarını anmak, kendilerini anmak içinmiş. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz köprü Meganebashi Köprüsü. Japonya'nın en eski taş köprüsü, 1634'te yapılmış ve en çok turist şimdiye kadar burada gördük. Benim için ise en az ilgi çekici şeylerden biri oldu. Tabii Türkiye'de böyle 1000 yıllık, 2000 yıllık taş köprüler çok olduğu için bizim açımızdan ilgi çekici değil. Az önce anlatmayı unuttum. Bu araçların böyle burnunun kesilmiş olmasının sebeplerinden biri de arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle sokaklar dar, park alanları kısıtlı, daha çok kolay park imkanı sağlıyor bu. En önemli sebeplerinden biri de buymuş.
Şu anda bir AVM'ye geldik ve burada Uniqlo'yu gördük. Ünlü bir Japon markası. Bakalım buradaki fiyatları nasılmış? Mesela sweatshirtler. Bu sweatshirtler 2990 diyor. Hesaplamayı şöyle yapıyoruz. 1000 Japon yeni yaklaşık 275 Türk lirası. Burada montlar var. Montlar güzel de duruyor. 7990 yen. Bu da tahminimce 2000 TL, 2100 TL civarı bir şey etmesi lazım. Emin değilim. Bakalım başka neler var. Burada eşofman altı buldum. Bunun fiyatı da 3990, 4000 diyebiliriz. Bu da yani 1200 TL civarı bir şey ediyor. 1100-1200 TL. Burada da pantolon gördüm ve dokununca da gerçekten kumaşı falan da güzel. 4990, bu da herhalde 1350 TL civarları ediyor. Fiyatlar böyle. Tabii bunların fiyatları diğer ülkelerde ne kadar bilmiyorum. Bilenler varsa bu Japon markasının fiyatlarını yorumlara yazsın. Şimdi belediye otobüsüne bindik. Atom bombası müzesine gidiyoruz ama otobüsü bulana kadar çok zorlandık. Japonlar kesinlikle İngilizce bilmiyor. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Arkadaşlar bilet fiyatı 190 yendi, yani 51-52 TL civarı. Kredi kartıyla ödemeyi denedik. Tabii ki yine geçmedi. Fukuoka'da kullanabilmiştik halbuki. Neyse diyorum size, muhakkak nakit paranızın olması gerekiyor Japonya'da. Arkadaşlar şu anda müzeden indik. Atom bombasının tam atıldığı bölgeye gidiyoruz, şu noktaya. 1945 yılında 9 Ağustos günü sabah saat 11.02'de atılmış. Müzede sergilenecek pek bir şey yoktu. Çünkü o kadar yıkıcı bir bomba ki bu. Hiçbir şey bırakmamış. Mesela yıkılan okullardan parçalar koymuşlar ya da yine başka bir okulun su kulesini koymuşlar. Bir de 2 kilometre uzaktaki insanların kıyafet parçaları. Onun dışında hiçbir şey gerçekten kalmamış. Bomba tam şu karşıdaki noktaya atılmış, hatta yere bile düşmemiş. 500 metre yukarıda patlamış. Amerika önce 6 Ağustos'ta Hiroşima'yı bombalıyor. Ardından 3 gün sonra aslında Nagasaki değil, Kokura diye bir şehri bombalamayı planlıyor. Ama o gün Kokura'da hava bulutlu olduğu için Nagasaki'ye geliyorlar ve bombayı bulutlarda açıklık gördükleri anda Nagasaki'ye atıyorlar ki burası aslında daha insanların yaşadığı, işçilerin olduğu bir kesim. Yani tamamen sivil halk etkileniyor ve bomba atıldığı anda 70.000 kişi hayatını kaybediyor. Bir 70.000 kişi de sonraki aylarda ve yıllarda yine bu bombanın etkisiyle hayatını kaybediyor. Gerçekten çok fena görüntüler vardı müzede. Ben daha önce internette de görmüştüm. Bombadan sonra buradaki insanların fotoğraflarını, içi parçalanıyor insanın. Bu bombayı atarken Amerika'nın gerekçesi de Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan artık çekilmesini istemesi. Sen zaten Hiroşima'ya bomba atmışsın. 100.000'den fazla insan ölmüş. Nagasaki'ye tekrar neden atıyorsun? Yani bence kesinlikle bu atom bombaları ve şu anda bazı ülkelerin sahip olduğu nükleer bombalar insanlık suçu olmaması gereken bir şey ve bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor ama biz tabii vatandaşlar olarak ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Arkadaşlar size market fiyatları da çekecektik ama bir markete girdik. Dediler ki çekim yapamazsınız. O yüzden yalan oldu. Şimdi de gemimizin saati geldi. Bu arkamda gördüğünüz dev gemiyle yola çıkıyoruz ve Kumamoto şehrine gidiyoruz. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basar ve yorum da yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz.
Arkadaşlar bugün Japonya'daki 4. ve maalesef son günümüz ve şu anda Kagoshima şehrindeyiz. Bence geldiğimiz Japon şehirleri arasında en güzeli burası. Çünkü tam arkamda gördüğünüz gibi bir yanardağ var. İsmi Sakurajima, yani kiraz çiçeği adası. İnanılmaz güzel ve etkileyici. Sabah gemiyle şehre varmak üzereyken uyandım ve bir baktım balkondan bunun manzarası, tepesinden dumanlar tutuyor. Çok etkileyiciydi gerçekten. Neyse hemen şehri gezmeye başlayalım. Kagoshima 580 bin nüfuslu bir şehir ve Doğu'nun Napoli'si olarak geçiyor. Sebebi de az önce de göstermiş olduğum bu yanardağ. Yanardağ hala aktif arkadaşlar. O üzerinde görünen beyazlık bulut değil, duman. Sürekli duman çıkıyor ve bu aslında iyi bir şey. Çünkü bir anda aniden patlamasındansa sürekli böyle aktif halde olması yanardağ için daha iyi bir şey. Japonya'da buna benzer 100'e yakın aktif yanardağ var. Ülkemizde de yanardağlar var ama onlar uyuyan yanardağlar. Misal Erciyes, Hasan Dağı, Ağrı Dağı ya da Nemrut Dağı en son patlamaları binlerce yıl önce. Sakurajima ise en son 1914'te tamamen patlamış ve eskiden bir adayken o gördüğünüz dağ ve etrafı yarımadaya dönüşmüş lavların kurumasıyla birlikte. Ve hala zaman zaman daha büyük patlamalar da oluyormuş. Arkadaşlar nihayet Japonya'da kredi kartı geçen bir şehir buldum. Buraya gelirken tramvayda da çok şükür kullanabildik kredi kartı. Şimdi hediyelik eşya alıyorum. Göstereyim bundan. Burada da kullanabiliyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. Ablayla da bir şekilde anlaşıyoruz. Rakamları gösteriyoruz. Buradan pazarlık bile yaptım yani. 5 tane alacağım, indir dedim. Onu bile başarmış oldum. Bu arada takipçilerinden yazanlar olmuştu. Tokyo, Osaka, Kyoto gibi şehirlerde kredi kartı geçiyormuş. Japonya'nın güneyindeki küçük şehirlerde ama kesinlikle geçmiyor. Ona göre hazırlıklı gelin. Bu arada dün de Kumamoto limanına yanaştık ama Kumamoto şehir merkezi uzak diye Yatsushiro diye başka bir şehre gittik. 120 bin nüfuslu küçük bir şehir ama hava var ya buz gibiydi. Sokakta insan da yoktu. O yüzden pek bir video çekemedim. Ama mesela evleri falan çok güzeldi. Bir de çok geleneksel bir ramenciye gittik. Hiç turist de olmayan bir şehir. Sadece Japonlar var. İnanılmaz güzel, lezzetli bir rameni 600 yene yedik. Yani 160 TL civarına. İnanılmaz fiyatlar ya Japonya'da gerçekten. Bir de dikkatimi şu çekti. Bütün bu işte ramencilerde vesaire ya da kafelerde hep yaşlı teyze ve amcalar çalışıyor ve o kadar dinamikler ki bence zaten onları böyle dinamik tutan hala bu kadar aktif bir şekilde çalışıyor olmaları ki bu böyle zorunluluktan yaptıkları geçim sıkıntısından dolayı olan bir çalışma değil. Tercihen bir çalışma. Japon kültüründe bir parçası. Yani işleyen demir ışıllar diyoruz. Bizde ise yaşlıların çalışması genelde zorunluluktan oluyor maalesef. Böyle bir tercihen olamıyor. İnşallah bir gün ülkemiz o ekonomik şartlara da kavuşur. Bir başka konuya da dikkat çekmek istiyorum. Gittiğimiz neredeyse tüm Japon şehirlerinde böyle kapalı çarşılar var. Burası da Kagoshima'nın kapalı çarşısı. Çok yaygın. Türkiye'ye benziyor aslında. Bizde de bu tarz biliyorsunuz çarşılar var. Burada insanların sırada beklediği bir yer var. Acaba ne bu? Merak ettim gerçekten. Ha böyle tatlı bir şeyler yapıyorlar galiba. Şimdi burada da nakit geçmiyormuş. Bozuk parayla alacağız. This one. How much? 120 Japon yeni. Arigato, arigato. Hemen deneyelim. Gerçekten merak ediyorum nasıl bir şey. İsmini bir saniye söyleyeceğim. Imaga Wayaki arkadaşlar bu. Japonların çok geleneksel bir tatlısıymış. Ben daha önce hiç duymadım. Böyle krepten yapılıyor. Az önce yaparlarken çektim. Önce altını koyuyorlar. Altı piştikten sonra içine bir kırmızı fasulye ezmesi tatlı oluyormuş. Onu koyup üstünü de tekrar kapatıyorlar bu kreple. Deniyorum hemen.
Çok güzel. Ve öyle şekerli de değil çok. Fasulye tadı da var ama krep tadını daha çok alıyorum. Nagasaki'de mochi denemiştik. Bu ondan gerçekten kat kat daha güzel. Bakın içini şöyle göstereyim bir de. Buraya gelirseniz Japonya'ya bunu mutlaka deneyin. このままではいても立ってもいられない Lights out 受け止めてあり Arkadaşlar yolda yürürken çok nadir de olsa konuşan Japonlara rastladık. Your names? はるか Haruka? 中華 Suga. And my name is Orchun. おう Yeah, you say it very nice. Very good, yes. Japonlar genelde İngilizce bilmediği için konuşamıyor. Bu arkadaşlar da çok bilmiyor ama en azından konuşkanlar utanıyor birçoğu da konuşmaya. So you are from Kagosaki? 何 鹿児島 Kagoshima. It's difficult name. What is best to do here? ラーメン Eat ramen. Sushi? 寿司 Sushi is good? Yes Which place? ラウンドワン Randoan. And why nobody speak English in Japan? スクール School? Difficult. Difficult. Okay. Arigato. See you. No problem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Japonlar pek İngilizce bilmiyor. Genel durum böyle. Gençler de bilmiyor, yaşlar da bilmiyor ve bunun sebebini çözdüm. Dün gemiden indiğimizde bir böyle liseli öğrenci grubu geldi. Anket yapacağız vesaire diye ama o kadar kötü ki İngilizceleri zar zor anlaşıyoruz. İşte tam anlaşamadığımız için sonra daha yaşı büyük böyle 50'li yaşlarda bir kadın geldi. Yardımcı olmaya çalıştı. İşte neden geldiniz, burayı niye tercih ettiniz gibi sorular sordu ama çok kötüydü İngilizcesi. Sonra dedi ki ben onların İngilizce öğretmeniyim, buraya pratik yapmaya geldik dedi. Yani İngilizce öğretmenlerinin bile İngilizcesi güzel değil. O yüzden konuşamıyorlar. Bir de utangaçlar tabii hani yoksa çok cana yakın insanlar bir şey sorduğumuzda böyle etrafımıza üşüşüp yardımcı olmaya çalışıyorlar. Utangaçlar ama yine de böyle hareketlerinden anlıyorsunuz. Çekingen, utangaç ama çok yardımsever bir halk. Say a prayer for me Say a prayer for me どうか Say a prayer for me Bu arada burada böyle çok sevilen bir popüler indirim mağazası varmış. Bütün Japonya'da var sanırım. İsmi Don Quixote. Şimdi buraya girip biraz fiyat incelemesine bakalım ve nasıl ürünler varmış onları inceleyelim. 愛想はないごまかすばかりのあの頃の私はもういない Break out 伝わるでしょうこれほどに覚悟決めてる Lights out 触れさせてそのすべて Arkadaşlar benim burada başım döndü. Yok mağazada yani gıdada var, güzellik malzemeleri de var, içki de var. Her şey var yani. Ben en iyisi kendime alacaklarımın fiyatını söyleyeyim çünkü kafam karışıyor. Burada özellikle kadınlar bu mağazaya bayılıyormuş. Bizim gruptakiler söyledi. Bu ne bilmiyorum. Saç için bir şey herhalde. 1600 yani 400 lira falan. Bilmiyorum, kadınların ilgisini çeken çok fazla şey var burada. Hep güzellik. Dev şampuanlar var. 1400 mesela. Çok ucuz gerçekten. Burada yine kadınlar için bir şeyler var. Gerçekten anlamıyorum. Yani bunlara yeterli vaktimiz olsa sizin için tek tek bakardım ama bakamıyorum. Mesela çevirisine bakmadan anlayabileceğim bir şey. Ruj galiba bu. Evet. 900 yenmiş. Makyaj malzemeleri. Bu ne kadar? 1700. Yaklaştırayım. Fiyatlar böyle. Bilmiyorum tabii Türkiye'de makyaj malzemesi fiyatlarını. Burada kremler sanırım 100 kremi mi bu acaba? Fondöten mi bu acaba? Hiç anlamıyorum ya makyaj malzemesinden. Ama fiyatını söyleyeyim. 2700 yenmiş. Böyle çok fazla seçenek var. Başım döndü, yemin ederim başım döndü. Bakın mesela burada da minik saç maşası diye tahmin ediyorum bunu. This is for hair. Hello. Hello. Is this for hair? Yeah. Is it good? I don't know. You don't know. Okay. You are from here? I'm from Hong Kong. Ah, Hong Kong. We are coming to Hong Kong tomorrow. Really? Yes, in 2 days. Okay. Welcome. Thank you. See you. Bye bye. Görüyorsunuz yabancılar da geliyor buraya. Bu 2000 saç maşası. Fiyatlar bilmiyorum, siz karar verin. Büyük olanları 3480. Say a prayer for me どうか Bizim
grubumuzdan Gülden Hanım'la karşılaştık. Şimdi bu mağazayı nasıl buldunuz? Çok güzel. Ne ararsan var. Kadınlar için de galiba çok uygun fiyatlar. Mükemmel. Evet, Türkiye ile çok farklı. Mesela makyaj malzemesinden baktınız mı? İlk gittiğimiz limanda gelmiştik buraya. Oradan çok şey aldık ama dudak almayı unutmuşuz. Nivea İstanbul'da 300 lira olan bir diye burada 5 tanesi 500 liraya denk geliyor. Yani. İnanılmaz ya. Fiyat Herkes farkına bakar alsın. mısınız Nerede ya? anladın? Başımı döndü. Her şey var. Ne alacağımı şaşırdım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Arkadaşlar alışveriş yaptık ama teknoloji mağazasına gitmeye vaktimiz kalmadı. Çünkü bugün gemiye erken dönüyoruz artık Hong Kong'a doğru yola çıkacağımız için. Neyse anlatmak istediğim bir konu var. Bu alışverişlerde Japonya'da nereye gidersek gidelim telefonda çok kullandığım iki uygulama var. Birisi Google Translate, Google Çeviri. Kamerayı seçip fiyatları tutuyorsunuz ve bütün size hem fiyatları gösteriyor hem açıklamasını gösteriyor. Diğer bir programda yapay zeka uygulamaları, hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. O yapay zeka uygulamalarına da anlamadığım ürünleri soruyorum. Bu nedir? İyi bir marka mı? Japonya'da tercih ediliyor mu? Gibisinden. Bunun için de tabii internete ihtiyacınız oluyor. Ben hep eSIM kullanıyorum. Biliyorsunuz Roamless'ın eSIM'inden çok memnunum. Gittiğim her ülkede kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Hello, credit card? No? Kredi kartı olan taksi yok. Başka çevireceğiz artık. Taksiye binebildik nihayet ve kredi kartı da varmış çok şükür. Arkadaşlar şeyi göstermek istiyorum. Bakın takside böyle danteller var hep. Bütün taksilerde böyle. Amca da çok sempatik çıktı. Google Translate sayesinde anlaşabiliyoruz. Bize sorular soruyor. Nerelisiniz? Saat kaçta limana varalım gibisinden. Böyle çok sempatik bir amca. Taksisi de çok güzel. Öyle konuşuyoruz, anlaşıyoruz kendisiyle. How was? We love Japan. Very good. Very good. Yes. Thank you. People nice. Everywhere beautiful. We went Fukuoka. Fukuoka, Fukuoka. Nagasaki. Nagasaki, very good. Yatsushiro. Yashiro, Kagoshima. Kagoshima. Böyle anlaşıyoruz. 私は交流がありますので外人の人は大切にしています。 Diyor ki yabancılarla iletişim kuruyorum çünkü onlara değer veriyorum diyor amca. Sağ olsun. Ben de ona cevap veriyorum şimdi. İngilizce yazıyorum çünkü Türkçe yazdığımda Japonca'ya tam çeviremeyebiliyor. Ben de diyorum ki Japon insanını çok sevdik. İngilizce konuşmamasına rağmen herkes çok yardımcı oluyor diye. 話せなくてもみんなとても親切です。ありがとう。 Arigato. Şimdiye kadar hepsi sempatik ama taksici amca tanıştığımız en sempatik kişi. Bunu da söyleyeyim kendisine. これまでみんなを愛してきましたが、あなたが一番好きです。ありがとう。ありがとう。 Arigato. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkçe de teşekkürler demek de o da olmaz ki. Arigato. ありがとう。 Türkçe. Teşekkürler. This is, this is Kura. This is Difficult. Zor. Ne kadar sempatik amca. Aslında çekemiyoruz ama gittiğimiz dükkanlarda o işte ramencileri falan gidiyoruz ya. Onlar böyle kameradan çekinir falan diye çok çekim yapamıyoruz. Bu amca baştan kendisi böyle davrandığı için çekebildik. ありがとう。 Bakalım ne diyor. Japonlarla bu kadar çok ilgilendiğiniz için teşekkür ederim demiş. Biz mutlu oluyoruz bundan. トルコに行ったことがありますか？ No. Türkiye'ye hiç geldiniz mi dedim. Gelmemiş. イタリア、 İtalya, フランス、 Fransa. İtalya gitmiş Fransa'ya. ドイツ。 Deutsch, Almanya. Ama Toruko'ya da gelin deyim ben. Türkiye'ye de gelin. トルコにもぜひ来てください。はい、わかりました。 Hay evet demek sanırım. Anlatmıştım ya arkadaşlar. Bakın bu yaşta çalışıyorlar. Çok dinamikler, enerjikler. Hatta sorayım amcaya şimdi diyeceğim ki gençler kadar enerjiksiniz. Hala aktif bir şekilde çalışmanız çok güzel. 若い人のように元気ですね。 Maşallah diyelim. Oo, 77 yaşındayım diyor. Very good. Very good falan nasıl demek? Çok iyi. とても良い。 Totemo yoi. Maşallah diye bir şey var mı acaba? Japonca nasıl çevirecek? Şimdi amca bize sürekli bir şeyler söylüyor hep. En son dedi inşallah uzun ve sağlıklı bir yaşamınız olur dedi. Ben de ona diyorum ki teşekkür ederiz. Ben Okinavalılar gibi 130 yaşıma kadar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam yaşamak istiyorum. 手を送りたいです。
Okinavalılar da tıpkı Ikari adasındaki gibi Yunan adası çok uzun ömür yaşıyorlar arkadaşlar. İnşallah bir gün oraya da gidip oradaki insanlarla konuşmak kısmet olur. Ama eğer henüz izlemediyseniz Yunan adası Ikaria'dan videomu izleyebilirsiniz. Orada uzun yaşamın sırlarını araştırmıştık. $3.450 yen tuttu. Giderken otobüste kişi başı 170 yene gitmiştik ama gemiye geç kalmamak için binmemiz gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. 3.450 yen de herhalde 1000 TL'ye yakın ediyor. Arigato. In Türkiye 2 times. Bye bye. Arkadaşlar amca sağ olsun taksiden indi, sarılıyor bir de hoşça kal diyor. Gerçekten çok sevdik kendisini. Neyse böyle işte Japonların utangaç olmayanları böyle oluyor. Çok nadir var ama. Yoksa aslında hepsi niyet olarak bence bu amca gibi. Çünkü onu bir şekilde anlıyoruz. Arkadaşlar gemiye binerken alkollü içkileri alıyorlar. O yüzden şimdiden göstermem gerekiyor size ne aldığımızı. Bir tane böyle bu viskiden var. Yapay zeka sorduğumda orta üstü kalite dedi. Ve bunun 50'li sadece 1380 yen yani 400 TL civarı. Bundan 3 adet aldık. Ve bu viski de arkadaşlar çok daha ucuz bir viski. 699 yen. Sonra burada bıçak üretimi varmış. Meşhurmuş. Böyle Japonca yazılı üstünde bıçaklar. Bundan aldım. 2000 yen bu da. Anneme de aldım bir tane. Sonra figür oyuncaklar var. Böyle görünüyor mu bilmiyorum. Bunların çizgi filmleri var. Bu figürlerin tanesi 100 yen yani 27 TL. Bunlardan epeyce aldım. Yeğenlerime veririm diye. Diş fırçası var. Şöyle. Çok ucuz diye aldık. Bu da 100 yendi. Japonya'dan da diş fırçamız olsun. Wasabi'li cips aldık. 200 yen. Şöyle bir krem var. Bu da 200 ya da 300 yendi sanırım. Böyle bir de telefon kılıfı aldım. Çünkü Türkiye'ye dönünce telefonumu değiştireceğim. Bu telefon kılıfı da sanırım 2000 yen civarıydı. Tam hatırlamıyorum ama onun fiyatını. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Gerçekten çok uygun. Wasabi'li cipsi çok merak ettim. Hemen denemek istiyorum. Acımı gerçekten merak ediyorum. Böyle acısı var. İlk anda çok acı verecekmiş gibi bir his bırakıyor. Ama o acılık yok. Tabii wasabi sosu kesinlikle var. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aynı zamanda Japonya seyahatimizin de sonu bu. Şu an gemimize bindik ve Hong Kong'a doğru yola çıkıyoruz bu akşam. Neyse inşallah beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır Japonya videolarımdan. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Tabii ki yorum yapmanız da benim için çok önemli. Hemen şimdi videoyu 2 dakikalığına durdurup yorum yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Hem emeğine sağlık da demiş olursunuz. Ayrıca henüz olmadıysanız kanalıma abone olmanız da gerçekten benim için çok önemli. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.